Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta çok heyecanlı bir video ile sizlerle birlikteyiz. Nasıl ki Tofaş deyince aklımıza Karadeniz gelirse, ki buradan Karadenizli kardeşlerimize selam olsun. BMW deyince de Ankara aklımıza gelir. Bugün de elimizdeki mevcut E30 aracımızla ilgili biraz modifikasyon, biraz da genel özellikle ilgili bilgi alacağız. Semih hoş geldin. Hoş bulduk abi, sen hoş geldin. İyiyim abi, Allah'a şükür. Sen nasılsın? Güzel değiliz. Otomobil işler nasıl? İyi diyelim abi. Bu aylarda biraz zorlanıyoruz değil mi? Yaşıyoruz, evet. İnşallah işler açılır. İnşallah düzelir. Biz de umudumuz o. İnşallah, inşallah. Şimdi bize bu araçla ilgili bir takım senden bilgiler vermeni istiyoruz. Aracımızın önceki durumu neydi? Şimdiki durumu nedir? Onunla ilgili ne tür bir modifikasyon yapıldı? Biraz senden bunlarla ilgili bilgi almak istiyoruz. Aracımız komple orijinaldi abi. Jantlar olarak orijinaldi. Tamponlar orijinal çıktı. Fabrikasyon gibiydi. Biz birkaç işlem yaptık araca. İşte jant taktık. BBC RS2 jantlarımızı taktık. M tamponlar taktık ön arka. Ondan sonra M perdelerini taktık. Rekore koltuklar orijinal. Pardon, çok özür dilerim, sözünü kestim. Bu aracın motoruyla ilgili bir modifikasyon yapmışsınız. 1987-90'a kadar aracımız 316. Orijinal motor. Ama biz bu aracımızın motorunu biraz değiştirmek istedik. M52B2 motor yaptık. Bunun peki beygir gücü şu anda nasıl? Beygir gücü 3000'e kadar abi şu an. 3000'e kadar gidiyor. Bu normal şartlarda, ruhsatlarda falan geçen o HP özellikleri var ya, 170 beygir, 160 beygir dersek bu bizim ne kadar? bildiğimiz abi şu an 3000. Yani arabamızı 3000 yaptık. 3000 yaptık. Peki aracımızın şu anki kaplamasını kim yaptı? Daha önceki bunun rengi neydi? Onu özellikle sana sormak istedim çünkü bunu biz yapıyoruz biliyorsun. Biraz onunla ilgili bize bilgi Aracımızın verelim. önceki rengi gümüş gri renkti. Biz bu aracımızın rengini değiştirmek istedik. MLS Motors olarak. Aracımızı turuncuya kapladık. Şu an aracımız turuncu renktir. Peki rekore koltuktan şeyimizi belki hani arkadaşlar bilmiyor olabilirler. Rekore koltuk nedir? Özelliği nedir rekore koltuk? Ne demektir? Rekore koltuk orijinal, ayarlanabilir. Elektrik havzalı, Evet, değil mi? elektrik havzalı. 1-2-3 tuşu vardır. Örnek veriyorum, ben bindiğimde 1 ayarlarım. Başkası bindiğinde kendi ayarladım 2'ye basabilir. Evet. O şekilde. Öyle bir özelliği var. Bir de ben bunu ayarlarken şunu gördüm. Şöyle bir gelelim sen de istersen. Şu sunroof'un şeyi orijinalmiş değil mi? Hani orijinal Sunroof'umuz sunroof. orijinal. Peki bunu elle mi şey yapıyoruz yoksa? Elle indirip kaldırmamız. Bu manuel ama orijinal ama manuel. Orijinal sunroof'umuz. Tamam. Bu M tampon dediğimiz özellikler bu fiberglass yapımı olanlar değil mi? Evet. Aynen o şekilde. Peki bu jantlarla ilgili bir şey sormak istiyorum. Jantlarda biz bunu tavsiye ettik. Hani BMW'ye yakışan, E30'a yakışan jantta BBC RS2 tavsiye ettik. Peki bu araçlar normalde Ankara deyince hani bir driftler, yanlamalar Evet, evet. Hem drift, hem görünüş, hem arkanın gamberleri, duruşları. onlar çok etkili. Onlar yani arabanın duruşunu bir ayağı bir değiştiriyor. Anladım. Bu daha çok genelde şov amaçlı veya Show, duruş. Evet, aynen drift. Bu arada kısa bir bilgi vermek istiyorum. E30 araçları modifikasyona en uygun araçlar olarak söyleyebiliriz. Çünkü motor anlamında şu anda 6 silindir bir motor mevcut. Normal şartlarda E30'un kendisine ait motoru farklıyken bu modifikasyonla şu anda 6 silindir M52 değil mi? M52 motorumuz mevcut. Bununla ilgili şu anda bir muayene şeyine geçilirse muayenede herhangi problem yaşanır Muayeneye mı? girdiğimizde ruhsata işletebiliyoruz. Ruhsata işletebiliyoruz. Sıkıntı yaratmıyorlar. Anladım. Bu aracımızda şu anda motoru değiştirdiğimiz zaman herhangi bir sıkıntı yaşadık mı aracımızda? Şu ana Nasıl bir kadar sorun hiçbir yaşadık? sıkıntı işte çalışmamasında, gitmesinde, yürümesinde. Normalde 316 olduğu için B52 motor koyduğumuz için 2 katını arttırdı. Evet. Hızlanmasında, yürüyüşünde, duruşunda. Bir ara şöyle bir sorun var diye hatırlıyorum da aracın benzin pompası ile ilgili bir sıkıntı var demişti ama ekip. Ondan Aracımızı sonra ilk ne oldu motor bilmiyorum. yaptığında aracımız benzin yetiştiremedi. Benzin otomatiği enjektörlü olduğu için benzin otomatiği küçük kaldığı için yetiştiremedi. Biz de bunu büyütmek istedik. Biraz büyüğünü taktık benzin otomatiğine. Şu anda o zaman herhangi bir problem yaşamıyoruz. Peki bu aracı muayeneye sokmadan evvel tekrar modifikasyon yapacak mıyız? Tabii ki aracımızın şu an kafamızda birkaç soru işaretleri var. Onlar yapacağız. Rengiyle ilgili bir şey var mı? Renkle de birkaç şeyimiz var. Rengini değiştirmeyi düşünüyoruz. Ne tür renkler var şu anda aklımızda? Var mı herhangi bir renk? Özellikle seninkileri soracağım çünkü hani videodan önce seninle biraz konuştuk ama hani abi ben bunu burada şimdi söylemeyeyim dedin ama ben yine de merak ediyorum. Nasıl bir şey yapmayı düşünüyoruz? Rengimizi kırmızı. Kırmızı renk. Kırmızı. Parlak kırmızı mı, mat mı düşünüyoruz? Ateş kırmızısına tabi. Ateş kırmızı. Peki jantlarımız? Amaç bir ellerimizi biraz beyaz yapmayı düşünüyoruz. Yani MLS Motors'un rengi gibi.
tabelamızın Kırmızı, rengi. beyaz, Evet, yeşil, evet, evet. belki gri de Evet. olabilir. Evet. Bilmiyorum. Gri takmayacağız ama kırmızı alt maşbellerini oraya beyaz yapmayı düşünüyoruz. Beyaz yapmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Vallahi şimdiden söyleyeyim, ellerinize sağlık. Bu arada bu proje 2 yıldan beri devam ediyordu. Özellikle şu kısmı bahsetmek istiyorum. 2 yıldan beri bu aracımız yattığı için hani çok fazla bir işlem yapamadık. Ancak hani artık yaz dönemi de geliyor. Yavaş yavaş piyasaya da aracımızı hem şov amaçlı hem de bir şekilde bir katkı olması açısından piyasaya sürmek istiyoruz. İnşallah bu senenin sonunda bu işi yaparız değil mi Semih'ciğim? Kısa süremiz var. İnşallah. Arkadaşlar, aracımızla ilgili şu anda tam bir modifikasyon planlamasını oluşturmadığımız için sizlerden de birazcık yardım istiyoruz. Bu videoyu izledikten sonra yorumlar kısmına aracımızla ilgili ne tür modifikasyonlar yapabiliriz? Bizlere de bilgi verirseniz bunları değerlendirmek isteriz. Bizi izlemeye ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nereden açılıyor? Tablonu çekmek için. Oğlum arabada be. Aa şey 6 silindir motor var satayım. 2 yıldan beri çalışmazsa patlar tabii böyle. Takviyeci geldi, takviyeci. Benzin var mıydı arabada? Ama aracımız 2 senedir yattığı için. Bir de iyi çalıştı ya. Tek mi attı abi? Bir de şu kapağını da bir yerden şey yapın. Buluverin. Jant kapağını. Herhalde onu Jant söyleyeyim. kapağını bulacağız abi. Üçü var, biri Çünkü yok yani. bulunmadık Adam Bursa kumaşı adam abi. kamerayı çekerken şey yapmak zorunda kaldı. Burada es geçiyor her seferinde. Abi bulunmadık Bursa kumaşı. Bas. Abi. Ne oldu? Almıyor mu? Abi. Bitti mi? Komple mi bitti? Yok yok.